Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni doğan bebekler için bir yumak iple harika bir bebek yeleği anlatacağım size. İlk defa yapacaksanız da tereddüt etmeyin. Takipçim istedi, ilk defa bebeğini kendisi örecekmiş. Detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Hem kız bebeklere uyar hem erkek bebeklere uyar. Siz farklı şekilde de sonrasında süsleyebilirsiniz. Onu da videonun sonunda anlatacağım inşallah. Evet, dediğim gibi bir yumakla yapacağız. Yeni doğan 6 aya kadar da olur diye düşünüyorum. Elinizin sıkılığına, genişliğine de bağlı. Büyük ya da küçük olması. İpim Alize Baby Best kullanacağım arkadaşlar. 100 gram 240 metre, bir tık kalın bir ip. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. E, Önleri 34 ilmek başlayacağım. Arkayı da 61 ilmek atarak başlayacağım. İlk önce sağ önü yapacağız. Sonra sol önü yapacağız. Üçüncü parça yani arkayı da en son yapacağız inşallah. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Dediğim gibi ilk önce sağ önü yapacağız. Şöyle ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi ilk defa kendi bebeğinize örebilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet, Rabbim mahcup etmesin. Detaylı bir şekilde düğme iliklerini bile hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Evet, 34 tane bu şekilde 34 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 34 ilmek attım. Şöyle çevirdim. Lastik örgü yapacağız. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradakini ters örüyorum. Bir düz bir ters şeklinde lastik örgü yapacağız. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Bir ters, bir düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Lastik örgü yapacağız yine. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Sıradaki ilmeğim ters, onu ters örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Lastik örgü bu şekilde yapılıyor. Evet. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, tersleri ters, düzleri düz örelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir düz, son iki ilmeğim kaldı. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin ön yüzünü tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Girişte ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Sonrasında tersi ters, düzü düz örerek ilerleyelim. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Yine aynı şekilde yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Bir ters bir düz o şekilde öreceğim. Ne kadar öreceğim? Ben 8 sıra öreceğim arkadaşlar. Şöyle 8 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Şöyle bu aradaki ters sıralarını sayarsak anlayacağız. Bakın, bu başlangıç sırası. Ondan sonraki ters sıraları 1, 2, 3. 3 sıra örmüşüz. Evet. 8 sıra. Pardon, ben tekrar sayayım da 8 değildi. Evet, 9 sıraydı, kusuruma bakmayın. Bu aradaki ters sıraları 9 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, lastik örgümü tamamladım. 9 sıra ördüm. 9 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Beraber sayalım. Şöyle örgümü esnetiyorum. Burada
aradaki ters sıralarını sayacağız. Bu ilk sırayı saymıyorum. Bu başlangıç sıramız. Ondan sonraki ters sıraları bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. O şekilde anlayabilirsiniz. Tekrar şu başka bir boşluktan sayalım. İlk sırayı saymıyorum. Sonraki sıralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynısından 3 parça, yani bu lastik kısmından 3 tane yapacağımız için burayı öğrenmemiz lazım. Evet. Sağ önü yaptığımız için burada düğme iliği açacağız arkadaşlar. Düğme iliğiyle başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Evet, 3 ilmekten sonra düğme iliği açalım. Şişime doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 3 ilmekten sonra bir doladık. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördük. 5 ilmek oldu sayarsak. Bir ters, bir düz ördüm. Şöyle yine tekrar sayayım. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, lastik örgümüz bitti. Kenar bantını yapmış olduk. Kenar bantın ilk sırasında da düğme iliği açtık. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımdaki ilmekler ters ters örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Bu şekilde. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Bakın, artırdığım ilmekle birlikte sayıyorum. 3, 6, 7. Karşımdaki ilmek ters ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Artırdığım ilmeği düz ördüm. Bir düz, son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzünü tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şöyle ipi kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ters, sıradaki ters olduğu için ters örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, 7 ilmekten sonra ne görüyorsam o şekilde, yani düzleri düz örüyorum. Evet, düz örerek sıramızı tamamlayalım. Düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bakın, yerleri belli. Buradakiler ters örülecek. Burada da lastik örgüm var. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. Son 7 ilmek kalasıya. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, şöyle hızlıca beraber örelim. Evet, tersi ters, düzü düz örüyorum. Bir düz var karşımda, düz ördüm. Bir ters var. Bir düz, bir ters, bir düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzünü tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine gördüğüm gibi, nasıl görüyorsam o şekilde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda ters ilmek var. Ters örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Şöyle ilmek dönmüş. Bir düz, bir ters. Sonra düz örerek ilerliyorum. Artık bilirsiniz. Evet, kalan ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlayacağım.
Böyle bu şekilde devam edecek. Evet, ne kadar öreceğiz? Ben sırayı bitireyim, ondan sonra söyleyeceğim. Evet, sırayı tamamladım. Dediğim gibi bu şekilde devam edecek. Ne kadar öreceğiz? Ön yüzden düz öreceğiz bu kısımları. Baştaki lastik örgüyü unutmayacağız. Arka yüzden de gördüğümüz gibi ters görüyorsak ters öreceğiz. Şöyle ben şöyle bu ters sıraları 52 sıra olana kadar öreceğim. Size santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Santim olarak da örebilirsiniz ilk önce. Sonra sayarsınız. Çünkü bu parçadan 3 parça yapacağız. Üçü de aynı boyutta olması lazım koltuk altına kadar. Şöyle bakın, lastik örgüden sonra bu ters sıraları 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Ben 52 sıra olana kadar yapacağım. Ördükten sonra size de santim olarak vereceğim arkadaşlar. Kaç santim ördüğümü de söyleyeceğim ki şöyle sorun çıkmasın. Hani eliniz sıkı, geniş olur. O yüzden fark edebilir. Evet, bu şekilde devam edelim. Sonra koltuk altı lastik örgü kısmına kadar gelmiş olacağız. Orayı da göstereceğim size. Evet, ikinci düğme iliğini açmayı göstereceğim arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmuşum. Şöyle ilk düğme iliğimizi beraber açmıştık. Düğme iliğinden sonra böyle esnetiyorum. Ters sıralarını sayacağım yine, bakın. Düğme iliğinden sonra bu çizgi şeklindeki sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra şeklinde görünüyor. Evet, 23 sıra örmüşüm. Düğme iliğinden sonra ikinci düğme iliğimi açacağım. Kenar ilmekten sonra bir ters bir düz ördüm. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Bir ters ve kalan düz ilmeklerimi örüp sırayı tamamlayacağım. Bilirsiniz, arka yüzden tersi ters, düzü düz öreceğiz. Bu artırdığımız ilmekte ters denk gelmesi lazım. Arka taraftan düz olması lazım. Arka taraftan düz öreceğiz. Ön taraftan ters, arka taraftan düz. Evet, bu şekilde devam edelim. Sonraki aşamayı göstereceğim. Evet, sıradaki yani üçüncü düğme iliğine geldim. Onu da göstermek istiyorum. Yine bu alttaki düğme iliği boşluğu burası. Ondan sonraki bu çizgi sıralarını takip edelim ya da sayalım. 23 tane olana kadar ördüm. Şimdi üçüncü düğme iliğimi açacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Bir ters ve düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Az kaldı zaten 52 sıra olmasına, bu ters sıralarının 52 sıra olmasına. Benimle aynı yapanlar için söylüyorum. Ben 52 sıra tamamlayıp döneceğim. Evet, tamamladım. Şöyle arka yüzden sayarsınız, bu ters sıraları 52 sıra olduysa tamamdır. Şöyle mezuramı almayı unutmuşum. Mezurayla da ölçeyim. Evet, şöyle göstereyim. Mezurayla da 16 santim olmuş. Gördüğünüz gibi 16 santim olana kadar örmüşüm. Eliniz sıkıysa, daha azsa 16 santim olana kadar örebilirsiniz. Evet şimdi şöyle yine örgüme aynı şekilde devam edeceğim. Koltuk altı kısmı bu tarafta olacağı için burada son 10 ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenar ilmekten sonra tersi ters, düzü düz örüyorum. Yine ters düz, ters düz. Bakın, en son düğme iliğim burada. Bir ters bir düz ve düz örerek ilerliyorum. Son 10 tane ilmek kalana kadar
örelim. Evet, 10 tane ilmeğim kaldı. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Şimdi sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşındaki ilmek düz, düz örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve ters örerek ilerliyorum. 10 ilmeğimi ördüm. Son 7 ilmek kalana kadar öreceğiz. Orada da kenar bant lastiğimiz var biliyorsunuz. Onları tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlayacağız. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son kenar ilmeğimi de örüp modelimin arka yüzünü tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. Evet, yine aynı şekilde öreceğim. Gördüğüm gibi tersi ters, düzü düz örerek ilerleyeceğim. Kenar ilmekten sonra bir tane ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters ve düz örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, son 10 ilmeğim kaldı. Karşımdaki ilmek ters, ters örüyorum. Tersi ters, düzü düz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Evet, sırayı tamamladık. Arka yüzünde aynı şekilde tersi ters, düzü düz öreceğiz. Buradaki şöyle koltuk altı kısmındaki ters sıraları, bakın buradaki ters sıraları 3 tane görünüyor. Demek ki 3 sıra örmüşüz. Bu ters sıraları 8 sıra olana kadar örelim. Sonra koltuk kesimini yapacağız. Evet, şöyle göstereyim. 8 sıra şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olana kadar ördüm. Burada e, yaka için lastik de yapacağız. Lastik kısmını da artıracağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters. 19 ilmeği bu şekilde öreceğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Bir düz, bir ters. Tekrar sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Bir düz. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet. Şöyle. Ben yine de modelime bakayım. Evet, doğru gidiyor. Şöyle 3 tane düz ördüm. 4, 5, 6. Sonra bir ters, bir düz. Koltuk kesimini arka tarafta yapacağım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördüm ve sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 4 ilmek keseceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi
yönünü çevirip onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu 1. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4. 4 tane eksiltme yaptım. 6 tane kenar bandı olacak. Bu 1. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Evet, ters örerek ilerliyorum. Karşımda düz ilmek var. Düz örüyorum. Bir ters bir düz. Yaka oyuntusu için zemin hazırlıyoruz. Lastik örgü yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, kenar ilmek. Evet, çevirdim. Koltuk kesimi için sadece 4 ilmek kestik arkadaşlar. Yeterli. Evet, bebek olduğu için sorun olmaz. Eğer ki daha büyük yapıyorsanız 5 ilmek kesebilirsiniz. 5 ya da 6 ilmek en fazla. Evet, aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle kenar ilmekten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tersi ters, düzü düz örerek ilerliyorum. Bir düz, bir ters. Burada kaç tane düzüm var? 6 tane düzüm var. Diğerine 5 düz denk gelecek diye hesap ediyorum. Yanlış hesap etmiyorsam. Çünkü yönleri zıt olduğu için arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Bir ters, son kenar ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde ne kadar öreceğiz? Düğme iliğimiz burada. Bu ters sıraları 12 tane olana kadar öreceğiz. Bir düğme iliği daha açabiliriz. Şöyle şurada. Bakacağım arkadaşlar. Size söyleyeceğim zaten diğer düğme iliğini açacağım ya da açmayacağım. Evet. Bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Dördüncü düğme iliğimi açacağım. Şöyle düğme iliğinden sonraki bu sıraları sayıyorum arkadaşlar. Diğer altlarda 23'te hatırlarsanız burada beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, geri kaçtı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Diğerlerinde 23'tü. Burada 21 oldu. Sorun olmaz arkadaşlar. 2 sıra eksik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Zaten 23 sırada bitiyormuş modelim. Bir ters, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Buraya da bir düğme iliği istiyor, o yüzden. Olmasa çirkin olur. Evet, sonra yoluma devam ediyorum. Evet, tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlayalım. Burada da 11. sıraya gidiyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzde örelim. Ön yüzden kesimi yapacağız. Evet, arka yüzde tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şöyle beraber sayalım. Bakın buradaki ters sıralarım 3, 6, 9, 12 tane oldu. Burada 6 ilmek kalana kadar keseceğiz. Şöyle beraber sayalım. 3, 6 ilmek kalacak. 3, 6, 9, 12 ilmek kesmiş olacağız. 3, 6, 7. 12 ilmek keseceğiz yaka oyuntusu için. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Ve sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Burada farklı bir şekilde keselim.
Bir ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Örerek kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. 2 oldu. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir ters ördüm. İlmeğimi genişletip şişimin önüne bıraktım. Bir düz ördüm. İlmeğimi genişletip şişimin önüne bıraktım. Bir ters. Evet, bu şekilde 12 ilmek keseceğiz. Saymadım ama bir düz. Şişimin önüne bıraktım. Bir ters. Ördüm. Arkadaki ilmeğimi sağ şişimin önüne bırakıyorum genişletip. Bir düz. İlmeğimi sağ şişimin önüne bıraktım. Bir ters. İlmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Şöyle sayalım. 3, 6. Evet, bir tane daha keseceğim. Şöyle sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, yeterli. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 ilmeğim kaldı. Ben yine de sayayım. Evet, bir ilmek daha kesmem gerekiyormuş. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. 17 tane ilmeğim kaldı. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16 ve 17. Evet, yoluma devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ve 6 tane lastik örgü olmuş olacak. Ortada 5 ilmek düz olması lazım ama dediğim gibi bu şekilde denk düşüyor. Evet, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, kenar ilmek. Çevirdim. Artık yaka oyuntusunu da yapmış olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Omuz hizasına kadar bu şekilde öreceğiz. Ters ters, düzü düz şekilde örelim. Ortadaki ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, son kenar ilmek ve çevirdim. Evet, bu şekilde omuz hizasına kadar öreceğiz. 9 santim kadardı sanırım. Ben öreceğim arkadaşlar. Sonra size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle bakın, burada koltuk altı kesim var. Gördüğünüz gibi buradaki ters sıralarını sayıyorum. Şöyle bakın, bunlar 44 sıra olana kadar ördüm. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle santim olarak da vereyim. Yaka için bakın. Şöyle. Yaka için 6 santim. Koltuk altından yukarıya kadar da şöyle 9 santim gibi. Gördüğünüz gibi 9 santime yakın. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi kesim yapacağız. Evet, normal kesim yapalım. İlmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm.
Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şöyle burada biraz ipimi uzun bırakıp keseceğim. Dikiş payı olacak arkadaşlar. Şöyle biraz uzun bırakıp kesiyorum. Son ilmeğin içinden ipimi geçirdim, yeterli. Evet, sağ önü tamamladık. Şimdi sol önü yapacağız arkadaşlar. Sol ön için aynı şekilde 34 ilmek atarak başlayacağız. Onu da beraber başlayalım. Şöyle ipimi ikiye katladım. 34 tane ilmek atalım. Evet, şişime 34 tane ilmek attım. Burada şöyle iki ipimi birbirine bağlayayım. Bağlamasak da olur, sorun olmaz ama şöyle çevirdim. Bir düz örüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Lastik örgü yapacağız. Aynı şekilde diğerini nasıl başladıysak aynı şekilde lastik örgümüzü devam ettireceğiz. Bir ters, bir düz. Evet, bu şekilde lastik örgü yapalım. Sağ önü yaptığımız gibi. Bu aradaki ters sıralarım 9 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 9 sıra olana kadar ördüm. Şimdi bu sol ön olduğu için arkadaşlar kenar bandı bu tarafta olacak. Düz örerek ilerleyeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar düz örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi yan bant için 7 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim, arka yüzeyim. 7 ilmeğimi yine tersi ters, düzü düz öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters örüyorum. Sıradaki düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, 7 ilmeğimi ördüm. Tam da lastik devamı gibi oldu. Sonrasında ters örerek ilerliyorum. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek devam ediyorum. Evet, düz örerek devam edelim. Son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Tersi ters, düzü düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Kenar ilmek. Bu şekilde. Arka yüzden de aynı şekilde. Tersler ters, düzler düz olacak. Buradaki ters ilmeklerimiz de ters olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Önde ne kadar örmüştük? Bu ters sıraları ben tekrar saymak istiyorum. Evet, sağ önde şöyle bu koltuk altı lastiğine gelmeden önceki ters sıraları 52 sıra olana kadar örmüşüm. Yani bu ters sıraları 52 sıra olana kadar örelim. Sonra koltuk altı lastik kısmına geleceğiz. Evet, yeterli boyuta geldi. Şimdi koltuk altı kısmı için lastik örgüye başlayacağım. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Yine 10 ilmek olarak ayarlayacağız. 2 oldu. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters,
bir düz, bir ters, şöyle sayayım, 3 6 9 10 ilmek oldu. 10 ilmek lastik örgü yaptıktan sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, kamerayı çok aşağıda tutmuşum. Yoluma devam ediyorum. Dediğim gibi düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek ilerledim. Lastik örgüye geldim kenar bant için. Bir ters, bir düz. Tersleri ters, düzleri düz örerek ilerliyorum. Bir düz, son kenar ilmeğimle düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de gördüğüm gibi tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Ters örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar şöyle hızlıca öreyim. Evet, 10 ilmek oldu mu? Evet, karşımda düz ilmek var. Düz örüyorum. Bir düz, bir ters. Tersi ters, düzü düz örerek ilerliyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelin arka yüzünü tamamladım. Evet. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden aldım. Karşımda ters ilmek var. Ters örüyorum. 8 sıra olacak şekilde bu böyle devam edeceğiz. Tersi ters, düz düz örerek ilerleyeceğiz. Sonra koltuk kesimi yapacağız. Bu kısımda. Evet, eminim artık anladınız arkadaşlar. Üçüncü sıra olmuş bile. Bu şekilde devam edelim. Evet, 8 sıra ördüm. 8 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle esnetirsiniz. Buradaki ters sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi koltuk kesimi için 4 ilmek eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi yönünü çevirdim. Geri tekrar sol şişime geçirdim. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İkinci eksiltmem oldu. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4. Sonra yoluma devam ediyorum. Evet. Ters ördüm. Ters ters, düzü düz. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Evet. 3. 6 ilmek. Kenar bant lastiği oldu. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1. 2. 3. 4. 5. Evet, tersten sonra 5 ilmek düz ördük. Şimdi bir ters bir düz örerek devam ediyorum. Eğer ki sizinki denk gelmezse şöyle buradaki ters sırasından sonra sayarsınız. Şöyle hesaplarsınız. Tersten sonra bir düz bir ters, 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 bir düz bir ters. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Farklı sayılarda yaptıysanız. Evet, bir ters bir düz. Bir ters, bir düz. 5 ilmekten sonra bir düz, bir ters örerek ilerliyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Karşımda tersleri, ters düzleri düz örerek ilerliyorum. Yan bant için bir düz, bir ters, bir düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Evet, koltuk kesimini yapmış olduk. Çevirdim. Arka yüzde tersi ters, düzü düz öreceğim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters var, ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, tersi ters, düzü düz örerek ilerliyorum.
Evet, 5 tane tersim var. Onları ördüm. Bir düz bir ters örerek ilerliyorum. Evet, çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Tersler ters, düzler düz olacak. Her iki yönde de aynı şekilde. Ne görüyorsak öyle öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Böyle devam edeceğiz. 12 sıra öreceğiz ama arka yüzden keseceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet, ben tamamlayıp döneceğim, size ne kadar ördüğümü göstereceğim. Evet, 11 sıra ördüm. 12. sırada yani arka sırada yaka kesintisini yapacağım. Şöyle yine de beraber sayın bakın. Şöyle göstereyim, ters sıralarını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ön yüzü bitirdim, arka yüze geçtim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Burada bu şekilde keselim. Ters ördüm. İlk ilmeğimi bu ilmeğimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bırakıyorum. Bir tane ters örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bırakıyorum. Bir tane düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bırakıyorum. Bir tane ters. Arkadaki ilmeğimi genişletip şöyle sağ işimin önüne bırakıyorum. İlmeğin önüne bırakıyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bırakıyorum. Bir tane ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Bir tane ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Bir tane düz. Arkadaki ilmeği genişletip bir tane ters. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Evet, kaç ilmeğimiz kalacaktı onu unuttum. 3 6 9 9 12 15. Evet, 17 ilmek olacaktı, hatırladım. Bir düz ördüm, arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Bir ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Evet, 17 ilmeğim kalmış. Yaka oyuntusunu yapmış olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, 5 tane ters. Evet, tersi ters, düzü düz öreceğiz her iki yönde de. Arka yüzde de ön yüzde de aynı şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Omuz hizasına kadar öreceğiz ve kesimini yapacağız. Evet, ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Dediğim gibi tersi ters, düzü düz örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz. Pardon, 5 düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Son ilmeğim düz. Evet, omuz hizasına kadar örelim. Sonra kesip arka kısma başlayacağız. Üçüncü parçaya başlayacağız.
Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle koltuk altı kısmından saydığım yine ters sıralarını 44 sıra olana kadar ördüm. Şimdi kesimini beraber yapalım yine. İlk ilmeğimin yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi tamamen keselim. Kesip döneceğim. Evet, kesimi yaptım, tamamladım. İkinci parçayı da tamamlamış olduk. Şimdi arkayı öreceğiz. Arka için iki önün toplamından 7 ilmek eksik başlayacağız. Yani 61 ilmek atarak başlayacağım. Evet. Şöyle bunu kaldırayım, makası yanıma almamışım. Aynı şekilde dediğim gibi 2 ön 34 başlamıştık. Toplamı 68 ilmek, 7 ilmek eksik olacak. Yani 61 ilmek atarak başlayalım. Evet, 61 ilmek atıp döneceğim. Evet, 61 ilmeğimi attım. Makası yanıma almadığım için ilmekleri söktüm arkadaşlar. Diğerini kesmemiştim, o yüzden böyle gözünüze takılmış olabilir. Evet, çevirdim. Şurada sanki leke mi var? Yok. Evet. İlk ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Lastik örgü yapacağız. Önleri kaç sıra yaptıysak arkayı da aynı şekilde aynı boyutta olacak. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, lastik örgümüzü tamamlayalım. Evet, 9 sıra lastik örgü yaptım. Şimdi önden düz, arka yüzden de ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ters örerek ilerliyorum. Şu ilmeğim terlendi. Evet. Önden düz, arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Önlerde olduğu gibi şöyle koltuk altı lastik kısmına gelene kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, koltuk altı lastik kısmına kadar geldim. Ters sıraları birbirine aynı yapanlar için söylüyorum. 52 sıra oldu yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde 10 ilmek örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şöyle sayayım. 3, 6, 9, 10 tane oldu. Düz örerek devam ediyorum. Son 10 ilmek kalana kadar düz örerek ilerleyelim. Evet, son 10 ilmeğim kaldı. Ters örerek başlıyorum. Bir ters, bir düz.
Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Artık bilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düzü düz, tersi ters öreceğim. Bir düz, bir ters. Düzleri düz, tersleri ters örerek ilerliyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz. Ve ters örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 10 ilmeğim kaldı. Bir düz, bir ters. Tersleri ters, düzleri düz örerek sırayı tamamlayacağım. Bir düz. Son ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Bu şekilde düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Koltuk altı lastik kısmı 8 sıra olana kadar örelim. Evet, 8 sıra olana kadar ördüm. Şimdi koltuk kesimini yapacağız. 4 ilmek keseceğiz. İlk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 oldu. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4. 4 ilmek kesmiş oldum. Yoluma devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz, ters. Evet, düz örerek ilerliyorum. Bu şekilde devam edelim. Bu tarafta tersini de keseceğim. Orayı da göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzden keseceğim demiştim. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirip onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. 1. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4. Evet, 4 ilmek kesmiş oldum. Yoluma devam ediyorum. Evet, düzü düz, tersi ters örerek ilerleyeceğim. Evet. Artık bilirsiniz artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Şöyle ön taraftan buradaki ters sıralarını sayarsınız. Diğer önleri ne kadar ördüysek şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Şu var elimde. Şöyle. Evet. Şöyle bu hizada olacak. Galiba 44 sıraydı. Şöyle şuradan itibaren. Yani buradan itibaren ters sıralarını sayarsınız. 44 sıra. Benimle aynı yaptıysanız 44 sıra olana kadar örelim. Sonra kesimini yapalım arkadaşlar. Kesimini göstermeyeyim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Kesimini de yaptım. Üçüncü parçamız da hazır. Şöyle düz tarafı alta gelecek şekilde yere seriyorum. İpimi de gördüğünüz gibi uzun uzun bıraktım ki dikeyim. Evet, ters kısmı yukarıya bakacak. Şöyle sağ öne aldım. Şöyle yerleştiriyorum. Koltuk kısmına denk gelecek şekilde. Evet, sol önü de aldım. Şöyle yerleştiriyorum. Evet, şöyle. Evet, sıra geldi dikimine. Evet, iğnemi alayım. Evet, iğnemi ipimi geçirdim. Şöyle düz taraftan dikeceğim. Şöyle şu şekilde katlıyorum. Bakın, ben bu tarafı diktim bir de.
Şöyle bakın bu şekilde tutuyorum. Tabii siz kendiniz de dikebilirsiniz nasıl beğeniyorsanız o şekilde. Bu tarafa geçtim. Bu şekilde dikiyorum. Karşıdan da şöyle alıyorum. Sonra bakın buradaki düz kısma geçtim. Bu şekilde dikeceğim. Buradan da düz taraf alıyorum. Şöyle karşılıklı dikeceğim. Sıradaki haroşa telini bu şekilde alıyorum. Yapışık gibi görüntüsü olsun istiyorum. O yüzden böyle dikeceğim. Evet böyle. Karşılıklı buraya kadar dikelim. Evet böyle dikimini tamamladım bu şekilde. Şimdi bu yan kısmı dikeceğiz. Şöyle düğmelerini de diktim gördüğünüz gibi. Bunu da böyle tutuyorum. Şöyle tam ortadan ben çengelliğine geçirmek istiyorum ki kaymasın. Dikerken kayabiliyor. Böyle bu şekilde çengelliğiyle tutturup evet buradan başlayacağım. İpimi gördüğünüz gibi ayırdım. 2 katıyla dikeceğim. Böyle bu tarafa geçiyorum. Şöyle dikeceğim bakın. Bu şekilde girip bu taraftan da şöyle şu şekilde giriyorum. Böyle karşılıklı denk gelecek şekilde. Şöyle de olabilir, şuradan da olabilir. Size kalmış. Nasıl güzel duruyorsa. Böyle yapışık gibi duracak. Böyle dikerseniz. Evet, buradan da göstereyim bakın. Burayı da diktim. Aynı teknikle. Böyle koltuk altına kadar dikelim. İpimizi kopartalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, dikimini tamamladım. Bitti arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel oldu. Kız çocuğu için örmek isterseniz bu şekilde de kullanılabilir. Dilerseniz süsleme de yapabilirsiniz. Çiçek örebilirsiniz. Puflif çiçeği örebilirsiniz. Dikebilirsiniz. Küçük pomponlar yapıp dikebilirsiniz. Bu şekilde de dediğim gibi kullanılabilir. Hem erkek hem kıza uyar. Size kalmış arkadaşlar. Kanalımda böyle figür yapımları var. Araba mesela araba figür yapımı var. Erkek çocuk çocuk için örecekseniz arabada yapıp şöyle dikebilirsiniz ya ortaya ya aşağıya. Size kalmış. Böyle ben zemini yapmak istedim. Boyut olarak da şöyle boyutunu vermek istiyorum. Yukarıdan aşağıya kadar 27 santim. Gördüğünüz gibi şöyle 27 santim. En olarak şöyle 21 santim diyelim. Şöyle bastınca 21 santim. Şöyle koltuk kesimine kadar 9 santimde dikmeden önce. Şimdi de aynen 9,5 santim dikilmiş haliyle böyle yaka
içinde 6 santim. Böyle idare oldu arkadaşlar. Yeni doğan olur. 6 aya kadar da olabilir. İpinizin kalınlığına, inceliğine bağlı, elinizin sıkılığına, genişliğine de bağlı. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli. Şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.